Yazılımı var, tasarımı var, iç materyal seçimi var. Kimya kökenliyseniz o alanda araçta çalışabilirsiniz. Yaratıcıyız biz kadınlar olarak ve o yaratıcıyı çok rahatça sergileyebileceğimiz bir alan otomotiv sektöründe. Bu sefer aracın dışında ne oluyor ne bitiyor onu anlamaya çalışırken içerisinde de ne oluyor onu da anlamaya çalıştık. Ve böyle bir fenomen de var ne yazık ki yani istatistiklere bakıldığında sıcak ölümler denen hot death. Biraz araştıracağız kendi inisiyatifimizi de alacağız ve biraz da belki cesur olacağız. Korkmadan o ilk adımı atabilmek de önemli. Yani her geçen gün size artan bir sürüş keyfi yaratan özellikleri aracı eklemeye başlayacağız. Yani bu kablosuz uzaktan yazılım güncellemeleri, yeni güvenlik fonksiyonları gibi gelişmeleri bekleyebiliriz. Aysun Öz'de başka şeylerden merhabalar. Bugün benim çok gurur duyduğum, dünyada da Türk kadınını en üst mertebelerde temsil eden Hande Ergitürk'le birlikteyiz. Hande, Volvo EX90'ın ürün lideri ve geçen ay Los Angeles'ta yeni EX90'ın lansmanını yaptı. O zaman orada olamadığım için çok üzülmüştüm doğrusu. Tanışmayı çok isterdim demiştim kendi kendime. Ve Hande şimdi yanımda ve bize hem otomobil dünyasında kadın olmayı hem de otomobil dünyasındaki yenilikleri anlatacak. Hande hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. Dünyada çok güzel ses getirdi. EX90 lansmanında bir kadının yer alması dünya için de önemli bir haberdi. Ben yabancı ajanslardan takip ettim. Ve bu kadının bir Türk olması ayrıca bizi çok mutlu etti. Gurur duyduk. Koltuklarımız kabardı doğrusu. Çok teşekkür ederim paylaştığın için. Ne güzel. Ama otomobil sektörü erkek egemen bir sektör. Pek çok sektör gibi. O dünyanın içerisinde kadın olmak, üstelik teknoloji tarafından bakan bir kadın mühendis olmak, bir ürünün lideri olmak. Tüm bunları nasıl tarif edersin? Evet, erkek egemen bir sektör aslında otomotiv geleneksel olarak bakıldığında ama ne güzel ki son senelerde artık bunun değişmeye başladığını görüyoruz. Kadınlar her alanda olduğu gibi otomotiv alanında da çok güzel yerlere geliyorlar. Çok daha fazla bir görünürlüğe ulaştılar. Başarılara imzalarını atıyorlar. Otomotiv sektörü aslında içinde birçok farklı alanı barındıran, çeşitli disiplinleri olan ve bu alanlarda sürekli inovasyonu ve yeni teknolojileri entegre etmeyi hedefleyen ve dolayısıyla bence de sürekli kendini yenileyen, dinamik, ilginç bir sektör. O yüzden neden kadınlara da ilginç gelmesin ki aslında? Ve biz kadınlar olarak otomotiv sektöründe bir kariyer hedeflediğimizde, yılmadan belki de bu yolda ilerlediğimizde aslında başka kadınlara da ilham oluyoruz ve sektörü genel itibariyle çok daha çekici ve ilginç bir hale getiriyoruz. Evet. Aslında senin hikayen tam Afife gibi olmasa da en son Afife oyununu izlemiştim. O da kadınlar için bir devrim yapmıştı sahneye çıkarak. Türk kadınları için. Senin için de böyle aslında. Yani otomobil dünyasında neticede bir ürünün lideri olmak ve bu çok teknolojik bir otomobil. Aklıma şöyle bir soru geliyor. Aslında teknolojinin bu kadar ilerlemesi, artık otomobil firmalarının bir teknoloji firması gibi çalışması, belki daha çok bir teknoloji firması gibi çalışması, kadınların o sektörde daha fazla yer almasının da önünü açıyor ya da daha fazla Evet. alan açıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Yanlış bir şey söylemek gibi olmasın ama artık böyle kaputun altını kaldırıp orada motorla uğraşmak ya da sadece buna yatkın bir ilgi alanın varsa sanki otomotivde bir yerin varmış gibi değil. Yani dediğiniz gibi çok akıllı cihazlar, tekerlek üzerindeki akıllı cihaz haline geldiği için ve içinde teknolojiyi barındırdığı için dediğim gibi birçok disiplini var. Yani bunun yazılımı var, tasarımı var, iç materyal seçimi var. Kimya kökenliyseniz o alanda araçta çalışabilirsiniz. Gibi. O yüzden gerçekten bir teknoloji ürünü olduğu için de teknolojiye ilgi duyan ve teknoloji alanlarında, bilimsel alanlarda, mühendislik alanlarında eğitim görmüş bütün kadınlara aslında kapısını açan bir sektör o açıdan. Bunun da etkisi olduğuna kesinlikle katılıyorum. Yani kadınları artık bir saat A'dan B'ye giden bir cihaz olmaktan çıkıp çok daha akıllı ve çok daha geleceğin vizyonunu taşıyan ilginç bir ürün haline geldiği için araçlar ya da o vizyonla ilerlediği için muhtemelen daha fazla kadını da çekiyor sektöre. Çünkü yaratıcıyız biz kadınlar olarak ve o yaratıcıyı çok rahatça sergileyebileceğimiz bir alan otomotiv sektörü de. Evet. Bir de tabii sen Volvo'da güvenliğiyle öne çıkmış bir marka Volvo neticede.
en güvenilir otomobil markası olarak araştırmalarla bu çıkıyor. Herkesin aklına ilk o geliyor. Burada yani güvenlikle ilgili olması yaptığın işin önemli bir kısmının ve teknolojiyi bu anlamda güvenlik ve teknolojiyi birleştirmen aslında kadınların sanki daha başarılı olabileceği bir şeymiş gibi geliyor ya bana. Ben tabii ki burada şey yapabilirim. Hani biraz kadınları kayırabilirim ama hani o annelik duygusuyla ya da o korumacı tavırla kadınlar aslında hep bir şeyleri koruma üzerine kurulu, programlanmış varlıklar. İşte çocuğu koruma, eşini koruma, çalıştığı yeri koruma, evini koruma, neredeyse aslında orayı korumakla görevliymiş gibi. Aslında bu yüzden de bir kadın güvenlik söz konusuysa, otomobil söz konusuysa daha yaratıcı olurmuş gibi geliyor bana. Evet, yani günlük hayattan daha fazla kullanım alanlarını hatırlatıyor belki de kadınlar iş hayatında olunca. Çok fazla araştırma sonuçlarına bakıyorsunuz. Kazalar nasıl olmuş? Kaza nasıl gerçekleşmiş? Neden gerçekleşmiş? Daha çok insan hareketlerine yönde, insan reflekslerine yönde. Bunun üzerine de gelişen bir güvenlik stratejisi oluyor. Ve biz bunu aslında 1970'lerden beri yapıyoruz. Yani binlerce farklı kazalardan, araçlardan, kaza geçirmiş araçlardan ve yolculardan aldığımız ölçümler, onların ilgilenme, zedelenme paternleri, bunların hepsinin üzerine kurulu araştırmalarımız var bizim. Dediğimiz gibi yani aslında amaç sıfır çarpışma vizyonumuz olduğu için gerçek dünyayı en iyi haliyle, en iyi şekliyle tanıyabilmek. Bunu yeri geldiğinde kazalardan ölçümler yaparak oturtmak ve ya da işte sensörlerle, aracın akıllı diğer sistemleriyle dış dünyayı tanımaya çalışmak. Ve bütün bunları hani göz önünde bulundurarak da tek bir profile sabitlenmeyip çeşitliliği artırıp her türlü kadın, erkek, cinsiyetten bağımsız olarak, vücut tipinizden bağımsız olarak, araçta nerede oturduğunuzdan bağımsız olarak herkesi koruyacak şekilde aracı aslında tasarlamak hedefindedir. Evet. Tabii teknolojiden bahsetmişken özellikle senin imza attığın otomobilde ve bu geleceğin de otomobil aslında gelecekten çok önemli haberler veren birisi otomobil. Nasıl bir teknolojiye sahip, hangi özellikleri öne çıkıyor, nasıl bir süreçten geçti, nasıl bir çalışma tempon vardı? Hiç kolay değildir eminim. Tüm bunları başarmak çok fazla bir arka planı vardır. Evet, arka planda kesinlikle çok fazla emek harcandı. Bütün ekiplerin nasıl bir hızda, tempoda kendilerinden vererek çalıştıklarına tanıklık etmiş oldum bu süreç boyunca. O yüzden gerçekten gurur duyuyoruz. Yani ekip olarak gurur duyuyoruz. Ama şirket için de bu benim dahil olduğum araç projesi çok önemli. Bizim yeni amiral gemimiz bahsettiğim gibi içinde en yeni teknolojiyi barındırıyor. Tabii ki yani geleceğe yönelik yeni bir adım ve bu adım kolay olmuyor. Çünkü bazı şeyleri biz ilk kez yapmış oluyoruz. Mesela yazılımla bu kadar içli dışlı çalışmak, kendi yazılımımızın kontrolünü elimize almak, gidip bir tedarikçiden onu almayıp kendi yetenekli yazılımcı arkadaşlarımızın algoritmalarımızı oturtması ve bizim onu araca entegre etmemiz gibi büyük adımlar atmış olduk EX90'ın güvenlik sistemlerini geliştirirken. Birçok şey var, yeni sensörler var, birçok partnerimiz var, teknoloji partneriyle çalıştık. Google, Nvidia, Qualcomm, Luminar yine LiDAR teknolojisini entegre ettiğimiz. Bu sefer aracın dışında ne oluyor, ne bitiyor onu anlamaya çalışırken içerisinde de ne oluyor onu da anlamaya çalıştık. Sürücüyü anlama sistemimiz, kamera bazlı sürücüyü anlama sistemimiz. Aracın içerisinde kimse yanlışlıkla bırakılmasın, kilitlenmesin diye önlem amaçlı geliştirdiğimiz yolcuyu hissetme sistemimiz yine radardan oluşan milimetre altı ölçümler yapabilecek kapasiteye sahip radarlarla çalışan sistemlerimiz gibi yavaşça böyle az önce de bahsettiğimiz Volvo otomobilin içerisinde hiç kimse yaralanmasın ya da ölmesin ya da en başında zaten hiçbir kaza yaşanmasın vizyonumuza gidecek yeni teknolojileri ve fonksiyonları ekliyoruz. Evet. Aslında orada şaşırdığımız noktalardan biri de zaten aracın içinde bir şey yani canlı unutulmasıyla değil ya, bebekler unutuluyor, hayvanlar unutuluyor.
bunlar aslında yaşanan şeyler. Bu yaşananlardan Kesinlikle, yola çıkarak kesinlikle. teknoloji de gelişiyor. Evet, evet. Yani kaza istatistiklerine bakıyoruz dedim ya, hani aslında oralardan da geliyor bize bu tarz bilgiler. Yani sonuçta her şey istatistik de değil. Biz bir kişinin hayatını kullanıp kurtarabilirsek bir şekilde o bile değerli tabii ki. Evet, tabii ki çok hassas yani konu bebekler olunca, evcil hayvanlar olunca, ama hepimiz insanız, insanlık hali unutulabiliyor ve böyle bir fenomen de var ne yazık ki. Var, Yani maalesef. istatistiklere bakıldığında sıcak ölümler denen haddet. O yüzden her türlü O zaman çeşitli... ne yapıyor? Araç içeride bir bebek olduğunu ya da bir canlı olduğunu, hayvan Evet, olduğunu fark siz ettiğinde dalgınlıkla mesela bebeğinizi unuttunuz ve araçtan ayrılmaya başladınız, kilitlediniz ya da kitlemeye yeltendiniz diyelim. Araç kendini kitlemiyor, size bir mesaj gösteriyor ve aynı zamanda dış lambalarında da sinyal vererek, yani bir şeylerin ters gittiğine sinyalini veriyor ve ileride de biz bunu aslında uygulamanız Volvo Cars, cep telefonunuzdaki Volvo Cars uygulamanızda da böyle bir notification olarak göndereceğiz. Hatırlatma olarak entegre edeceğiz. Ve böyle bir durumda da evet ya ben istemeden işte hayvanımı unuttum, bebeğimi unuttum deyip hani alıp yanınızda ya götürebilirsiniz ya da hemen 2 dakika, bunun için kesinlikle kullanılmasını istemiyoruz. Biz bunu teşviklendirmiyoruz ama olur da bırakmak isterseniz de bu da mümkün. O zaman da araç zaten otomatik olarak bebeğin ya da evcil hayvanın rahat hissedeceği bir klima ortamını sağlıyor. Yani o sıcak ölümlerin önüne de o şekilde geçmiş oluyoruz. Evet, ne kadar önemli bir şey. Geleceğin teknolojilerini de soracağım sana. Fakat daha önce şunu sormak istiyorum. Hande Ergetürk kolay yetişmemiştir. Oralara gitmek kolay değil. Volvo gibi çok büyük bir markayla çalışmak, orada işe girmek, daha sonra buralara kadar yükselmek. Üstelik şimdi amiral gemisi olan bir otomobilin ürün lideri olmak hiç kolay şeyler değil. Biraz anlatsana. Bizi izleyen gençler de var çünkü. Kendinden bahseden, nasıl başardın bunları? Çok teşekkür ederim. Biraz mahcup oluyorum böyle duyunca. Çok hak ediyorsun ha. Yani bana sorarsanız ben sadece kendi yolunda ilerlemiş böyle sıradan bir mühendisim gibi herhalde tanımlarım kendimi. Sonuçta bayağı bir senedir çalışıyorum aslında. Yani toplamda bir 14 senelik bir geçmişim var. Hem yurt içinde hem yurt dışında ikisini birleştirince. Ben öğrenci olarak geldim. Açıkçası bu kadar uzun süreli İsveç'te... Türkiye'de nerede okudun? Sonra nasıl Türkiye'de gittin? İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum ben. Oradan makine mühendisliğinden mezun oldum. Yaklaşık bir 2 sene buradaki bir firmada ülke içinde çalıştım. Mühendis olarak görev yaptım. O sırada da biraz böyle hevesim vardı, ilgim vardı sanırım. Yurt dışında master olanaklarını araştırmaya başlamıştım. Sonra İsveç böyle alternatif bir ülke olarak karşıma çıktı. Gerek İngilizce eğitim olanağı, gerek ücretsiz eğitim olanağı sunulmasından dolayı bir şekilde öylelikle İsveç'in Göteborg kentinde Chalmers Üniversitesi'nde yeni bir teknik üniversitede otomotiv mühendisliği üzerine bir master'a başladım. Onun bitimine doğru da üniversitenin ki bence bu güzel bir örnek. Belki bizim kendi ülkemizde de bu güçlendirilmeli. Endüstriyle yani firmalarla üniversiteler arasındaki bağlılık. Bu prensipten ilerleyen Volvo'nun bir programı vardı oradaki üniversiteyle. Hem bir yaz stajı yapabiliyordunuz hem de tezinizi yazabiliyordunuz. Ve başarılı geçerse zaten günün sonunda size teklif sunuyorlar. Öyle başladım. Volvo Cars'ta çalışmaya başladım. Çeşitli roller edindim ama genel olarak hep ürüne ve araç programlarına odaklı çalıştım. Ve bugünlere geldim yani en sonunda şimdi. Gerçek böyle hands-on yani en yakın çalıştığım araç projesi de bahsettiğim amiral gemimiz, yine tamamen elektrikli amiral gemimiz EX90 olmuş oldu. Kısaca böyle özetleyebilirim. Ne güzel, yani o 14 yılda buralara gelmen çok kıymetli. Tabii bunda arkasında çok büyük bir çalışma da vardı. Hani böyle anlatınca arka arkaya dizince kolaymış gibi geliyor ama Tabii çok ki. emek verdiğin ortada. Evet. Kolay olmuyor hiçbir şey. Çalışmadan olmuyor hayatta galiba yani hiçbir şey onu özetleyebilirim. Şu anki durumda, şu anda içinde bulunduğumuz atmosferde pek çok genç önce yurt dışında okumak için ya da master yapmak için ya da çalışmak için de çok gitmek isteyen var. Dolayısıyla burada okuyanlar için yurt dışında eğitim almak için neler yapmaları gerekiyor, nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Yani böyle küçük tavsiyelerin olur mu dikkat etmeleri gereken şeyler konusunda? İngilizce bilmemiz gerekiyor en basitinden. Çok iyi bir İngilizce Evet, lazım. çok iyi bir İngilizce bence lazım. Çünkü gitmek istediğimiz ülkenin kendi dili hani
muhtemelen önceliklendiriliyor. Hani o yoksa İngilizcenizin olması bekleniyor. O düşünülebilir. Yani aslında öğrenci programları var, mezun programları var şirketlerin açtığı. Ben kendi şirketimden de görüyorum yurt dışından birçok başarılı üniversitelerden mezun olmuş öğrencileri kendi firmasına o şekilde bir hani giriş olanağı sağlayabiliyor büyük firmalar. Onlar araştırılabilir. E, Aslında çeşitli imkanlar sunuluyor, fırsatlar da Evet, sunuluyor. biraz Bunları takip sanki etmek arkadaşlardan takip etmek, etrafa sormak, belki bilmiyorum konferanslara gitmek, LinkedIn çok popüler, doğru. sosyal medyadan araştırma yapmak, hevesli olmak galiba. Yani biraz araştıracağız, kendi inisiyatifimizi de alacağız ve biraz da belki cesur olacağız. Korkmadan o ilk adımı atabilmek de önemli. Evet, bence de. Korkmamak çok önemli. Evet, yeni teknolojilere gelelim o zaman. Tabii. Sonuçta şu anda konuştuğumuz konular da aslında çok yeni teknoloji. Yavaş yavaş Türkiye'de de bunlar kullanılmaya başlanacak. Kullanılanları var. Yeni gelecek olanlar var gelecekte. Ama şimdi sen bize sufle verebilirsin büyük ihtimalle. Geleceğin otomobil teknolojileri hakkında. Tabii. Artık bence çok güzel bir donanım seviyesine getiriyoruz araçları ve bizim amiral gemimizde yaptığımız da o. Çok yüksek derecede kapasiteye, işlem kapasitesine sahip sensörler ve bilgisayarları entegre ettikten sonra asıl eğlenceli kısım başlıyor bence. Çünkü ondan sonrası tamamen artık yazılımla hem öğrenmeye, yapay zeka ile öğrenmeye ve bu öğretileri de araca uzaktan kablosuz bir şekilde güncellemeler halinde yollayıp her geçen gün size artan bir sürüş keyfi yaratan özellikleri aracı eklemeye başlayacağız. Yani bu kablosuz uzaktan yazılım güncellemeleri, yeni güvenlik fonksiyonları gibi gelişmeleri bekleyebiliriz. Sadece bu alanda değil, araçla olan user interaction dediğimiz yani kullanıcı arayüzü, her şeyin dizilimi ve kolaylığı üzerine olan gelişmeleri de göreceğiz. Ya da belki de bataryanın daha optimize çalışmasını sağlayacak koşulları yaratacak güncellemeleri ekleyeceğiz. Yani bilgisayarlar geliyor, daha akıllı hale geliyorlar. Bununla birlikte otonom sürüşe daha elverişli hale de geliyor araçlar aynı zamanda. Ve tabii ki sürdürülebilirlik de çok önemli bir faktör. Sürdürülebilirlik alanında daha neler yapılabilir, yeni malzemeler neler kullanabiliriz? Döngüsel ekonomide kalmamızı sağlayacak şekilde hangi malzemeler kullanabiliriz? Ya da karbon salınımlarını nasıl azaltabiliriz? Sadece işte egzoz emilimini azaltıp tamam çok güzel her şeyi çözdük arkamızda bırakabiliriz gibi değil de gerçekten hani beşikten mezara kadar olan aracın bütün o yaşam döngüsünde çalıştığımız tedarikçiler de dahil olmak üzere onlara da standartlar ve neredeyse kurallar getirerek bütün bu karbon salınımlarını nasıl azaltabiliriz bunlara yönelik çalışmalar olacak. Bir de kişiselleştirmenin de geleceğini düşünüyorum. Yani akıllılık geldiği zaman artık o da geliyor. Yani işte aracı Hande mi kullanıyor, Aysun mu kullanıyor, kim kullanıyor ve ona göre mesela emniyet kemerlerinin ne kadar gereceği sizin vücut tipinize göre orada bir akıllılık ya da daha aktif şekilde kullanım gelebilir. Böyle trendleri konuşacağız gelecekte. Evet, ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok Konuk olduğun keyifliydi. için. Ayrıca daha da büyük teşekkür tüm bize yaşattığın bu gurur için. Ne güzel. Çok teşekkürler. incesin. Ellerine sağlık. Çok sağ ol. Belki Göteborg'a geliriz misafir. Beklerim mutlaka. Görüşmek üzere. Evet, otomobil dünyasından yeni gelişmeler bunlar. Hande ile ne kadar gurur duysak az. Zaten takip edeceğiz Hande'nin yeni gelişmelerini, yeni ürünlerini belki, yeni ürün liderliklerini. Umarım. Evet, röportajımızı izlediniz. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın ve takipte kalın.